Merhaba. Şimdi sizlerle yeni bir sorun söyleyeyim videosu konusu hakkında birlikte paylaşımlarda bulunacağız. Bir önceki videomuzda en çok beğeni alan 24 kişinin beğendiği Tolga Buyruk isimli arkadaşımızın sorusu. Düşünce yapımız tutumlarımız da hayatımızı oluşturuyor. İstediğimiz bir hayata geçmemizin yolu düşünce yapımızı değiştirmekten geçiyor. Bunun kısa bir formülü var mı? Diye sormuş. Evet, bunun en kısa formülü kabullenmektir. Tabi bu cevap aslında videoyu bitirir. Çünkü en kısa cevap budur. Ancak bunun arkasından sorular ve soru zincirleri gelir. Neden? Bu anlayışı kavrayabilmemiz için. Kabullenmek nedir? Olanı olduğu gibi kabul etmek. Yani onu yargılamamaktır. Yargılamadığımızda, olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde, aynen saf düşünce videomuzda anlattığımız gibi, düşünceyi olduğu gibi beynimize alabilmektir. Burada daha önce de anlattığımız gibi beynimiz düşünce üretmez. Beynimiz düşünceleri özün düşünce okyanusu dediğimiz ya da özün zihni dediğimiz düşüncelerin beynimize girmesini sağlayan tutumlarımız vasıtasıyla tüm benliğimize, bedenimize ve hayatımıza yansıyan durumları oluşturur. Tutumun ne olduğunu tanımlamak istersek, tutum hayatımız boyunca, yani şu beden, bu beden içindeki hayatımız doğduğumuz andan itibaren edinmiş olduğumuz bütün bilgi birikimimiz, bu bilgiler neticesinde ki toplum zihni şu anda yargılarla, yani olanı olduğu gibi kabul etmek değil, olanı kuşkuyla, endişeyle, kaygıyla gözlemleyip zihninde ona öğretilmiş olan, onu yargılayan, onu sorgulayan bir tutumlar zinciri. Yani o kadar çok tutum vardır ki beyninizde siz bile oturup sayamazsınız. Yani bunu tanımlayacak olursak dünyanın varoluşundan bu yana gelen kocaman içinde milyarlarca, hatta 10 milyarlarca tutumu barındıran zihnimizde olgular vardır. Bunlar nedir? Geleni yargıla. İyi mi? Kötü mü? Doğru mu? Yanlış mı? Sana faydalı mı? Değil mi? Vesaire. Ve bu yargılamalar neticesinde kişiler hakkında, olaylar hakkında, eşyalar hakkında, yaşamın içinde gördüğünüz her şey hakkında bir takım kanılarımız vardır. Nedir? Bıçak. Hemen kafanızda bıçağın resmini görürsünüz ve ona bir yargılamada bulunursunuz. Bu yargılamayı neye göre yaparsınız? Tutumlarınıza göre. Eğer bıçakla ilgili sıkıntılı bir durum yaşadıysanız, bedeninizin herhangi bir yerinde bıçakla ilgili bir yara varsa, bir olay varsa, bir kişiyi anımsatıyorsa hemen zincirler kurmaya başlar. Ve orada bir tutum geliştirir. Bıçak kötüdür. Eğer siz bir aşçıysanız, bıçağı yemek yapmak için kullanıyorsanız, sizde farklı bir tutum gelişmiştir. Bıçak kelimesi yine sizin beyninizde o bıçağın fotoğrafını göstermiştir. Ancak aşçıysanız korku, endişe, kaygı yerine onu daha iyi kesen, domatesi farklı kesen, eti farklı kesen, pırasayı farklı kesen bıçaklar olarak algılar. Ve onun için o zihninde bıçağı kötü tutumuyla tanımlamaz. Dolayısıyla bıçak gördüğünde onu anlamaya çalışır. Onu tanır. Hangi bıçağın hangi eti kestiğini, hangi bıçağın patatesi daha iyi kestiğini, ekmeği daha iyi kestiğini bilir ve bu açıdan bakar. Tutumlarımız, algılarımız neticesiyle oluşur. Tabii bunlar üst üste bindikçe zihnimizde, yani beynimizde birer odacık olarak düşünün. Yani birer bilgi kapıları olarak düşünün. Görmüş olduğumuz, yaşamış olduğumuz her şeye karşı tutumumuz oluşur. Daha önce yaşadığımız bilgi birikimimiz ve deneyimimizden kaynaklı. Ve onu gördüğümüz anda
o tutum neticesinde onunla ilgili bir düşünce geldiğinde bir davranış, bir tavır ve düşünce yorumu oluşturur. Bunlar tutumlardır. Size bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Bir ağaç düşünün. Ağaç orada durmaktadır. Yıllardır da orada durmaktadır. Ve bu ağaç hakkında herkesin farklı düşünce yapıları, yani tutumları vardır. Bir çiftçi ağacı gördüğünde onu farklı algılar. Bir marangoz o ağacı gördüğünde onu farklı algılar, farklı yorumlar. Bir müzisyen o ağaca baktığında farklı yorumlar, farklı algılar. Gelin hayatın içinden bunu örnekleyelim. Şu an bulunduğumuz ortamda ekonomik anlamda herkes sıkıntı yaşamaktadır. Ve herkes daha çok para kazanabilmenin yolunu aramaktadır. Çünkü ödemeleri vardır, ekonomi sıkıntıdadır. Bunu aşmanın yolunu bulmaya çalışmaktadır. Ancak bunu nasıl yapmaktadır? Toplumsal zihnin sınırlı, kısıtlı tutumlarıyla kendini beslediği için ve zihninde bunlar olduğu için hep toplum düzeyinde bakmaktadır. Toplum ne yapıyorsa o da onu yapmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu kısır döngü içerisinde o da borçlanmayı çoğaltmakta, işleri azaldığı için de borçlarını ödeyemez duruma gelmektedir. Ancak marangoz oturup o ağaca baktığında o ağacın içinde desenleri görür. O düşünceler gelmeye başlar. Ancak her marangoz bunu yapar mı? Hayır. Kendi tutumlarına göre farklı yargılarda bulunur. Ve o zenginlik düşüncesi, para kazanma düşüncesi içindeyken bir anda o ağacı masa yapma düşüncesi oluşur. Der ki, ben bu ağaçtan bir masa yapayım. O düşünceyi yargılamaz. Eğer yargılamış olursa zihnindeki tutumlar şunu söyler. Ya saçmalama. Piyasada bir sürü masa yapan firma var. Bir masa 100 lira, 200 lira. Sen bu ağacı alacaksın, uğraşacaksın, yapacaksın. Sonuçta 100 lira alacaksın. Belki 3 gün uğraşacaksın, 5 gün uğraşacaksın. Senin yevmiyeni karşılamaz. Evine ekmek götürmez. Yani aç kalırsın. Bırak. Eğer tutumlarınız yani zihniniz devreye girerse sizin bu düşünceyi yargılamanıza sebep olur. Ve o anda vazgeçersiniz. O düşünceyi dışlarsınız. Beyninize almazsınız, zihninize almazsınız. Ancak birisi der ki, evet ya bu masa düşüncesi çok güzel. Kalkar onu hiç yargılamadan işlemeye başlar. Yani o düşünceyi yorumlamaya başlar. Alır, elindeki alet edevatla keser, biçer, öyle bir masa yapar ki o masanın ruhu vardır. O masanın bir dokunuşu vardır. O masanın görüntüsü içinizde bir his uyandırır. Ve o masa o kadar güzeldir ki anlatılamaz, cümlelere sığmayan bir masa olmuştur. Ve öyle bir yer, öyle bir kişi, öyle bir mağazada bunu sunar ki insanlarda hayranlık uyandırır. Ve bir masayı 50.000 TL, 100.000 TL gibi bir fiyata satabilme şansını bulur ve onu birisi değerini, hakkını görür ve alır. Evine koyar, çok mutlu olur. O marangoz günde 100 lira, 200 lira masa sandalye yaparak evini kıt kanaat geçindirirken bir anda 50.000 lira, 100.000 lira gibi bir para kazanır. Burada ne yapar? O gelen saf düşünceyi yargılamadığı için kalkıp tamamen onu kabullenip o masayı yapma aşamasına geçtiği için zincirleme düşünceler ve tutumların o düşünce doğrultusunda kabullenişle birlikte yani hislerini takip etmesiyle birlikte o masayı yapar ve o parayı kazanır. Bir yer döşeme ustası o masaya bakar, ondan çok güzel bir zemin yapabileceği düşüncesine sahip olur. O düşünceyi alır, yargılamadan laminant yapar, lamine yapar. Çok güzel ahşap bir döşeme ortaya çıkarır. Piyasada herhangi bir evi
3.000, 5.000 ya da 10.000 lira gibi bir rakama döşeniyorsa, onun yapmış olduğu ahşabın güzelliği, yani ona kattığı o saf düşünceyi alarak yapmasından kaynaklı saf bir güzellik, saf bir mükemmellik katmıştır. Ve o yer döşemesinden kaynaklı 100.000 lira gibi, 200.000 lira gibi fiyatlara varan, aklınıza sığmayacak çok farklı kazançlar elde edebilir. Çünkü o yoksunluk düşüncesiyle onu yargılamamıştır. Gelen düşünceyi olduğu gibi sanata çevirmiştir. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Nedir? Bir çiftçi ya da köyde yaşayan herhangi birisi, arazisi vardır. Ağacı görür. Ağaca bakarken o ağacın güzelliğine hayran kalır. Arkasından o ağacın soyunun devam etmesi, ilerlemesi düşüncesi gelir. Onun tohumunu alır. Boş gördüğünüz kıraç arazi diye algıladığınız araziyi çapalar, uğraşır, o tohumları eker. Onu her gün sular, gübreler, dibindeki otları temizler ve belli bir zaman sonra o ağaç, yani bir tane ağaç 100 tane, 1000 tane ağaç haline gelmiştir. Ve onun meyvelerini satar ve yıllarca buradan kazanç elde ederek, yani bir nevi emekli maaşı gibi düşündüğünüzde artık o zengindir. Ve o aşamadan sonra, yani gelecek geldiğinde yan komşusu gelir, hala onun tarlası kıraçtır. Çünkü o düşünce ona bile gelse onu reddetmiştir, kabullenmemiştir. Ama o süreç geçtikten sonra o arkadaşına der ki, ya ağam sen zenginsin, senin ağaçların var, senin paran var, ben yoksulum, ben fakirim der. Aslında herkes zengindir. Herkes zengin olabilme potansiyeline sahiptir. Herkes eşittir. Aradaki tek fark nedir? Bizim kafamızdaki, yani zihnimizdeki tutumlarımız neticesinde gelen saf düşünceyi olduğu gibi kabul etmeyip zihnimizde ne gerek var? Bunu yapmamalıyız. Bunu yaparsak böyle olur. Olumlu, olumsuz vesaire gibi yargılarız. İnsanlara da aynı şeyi yaparız. Gelin bir örnek daha vereyim size. Bir demir tüccarı düşünün. Yanında yüzlerce işçi çalışmaktadır. Ama yaşadığı aynı sıkıntı onda da mevcuttur. Çünkü onun tüccar olması, milyon dolarlarla iş çevirmesi şu an sıkıntıda olmadığı anlamına gelmez. O da sıkıntılar yaşıyordur. O da yine zenginlik bilincini düşünüyordur. Ben nasıl olabilirim ya da bu sıkıntıları nasıl aşabilirim düşüncesindedir. O anda yanında çalışan bir işçi herhangi bir şekilde ona bir şey söyleyebilir. Der ki, demir fiyatları yükseliyor. Ancak bakır çok daha değerli. Eğer o ulaklık yapan kişiyi dinlerse, yani şunu yapmayıp, ya kim bu benim yanımda çalışan aciz bir işçi deyip o ulağı ya da o saf düşünceyi reddederse, ondan gelecek bilgiyi ya da onu yönlendirecek, hayatında değişim oluşturacak düşünceyi reddetmiş olur. Onu kabul etmemiş olur. Halbuki kabul eden bir iş adamı onu dinler, yargılamaz. Onu olduğu gibi kabul eder. Ama bunu yapan çok değerli bir şeye sahip olur. Neden? O işçi der ki, benim elektrikçi bir arkadaşım var. Bana dedi ki, bakır fiyatları şu anda çok yükseliyormuş. O anda sizde bir ışık uyanır. Onu olduğu gibi kabul ettiğinizde, acaba öyle mi dersiniz? Gidersiniz bakır fiyatlarına bakarsınız, gerçekten yükseliyordur. İş adamı parası çoktur, milyon dolarları vardır ama 10 milyon dolarlar üstü ödemesi vardır. Elinde belli bir sermaye vardır ancak o bir sene içindeki ödemelerini karşılayacağı için onu bozmamak, yani orada sabit tutmak istemektedir. Ancak o saf düşünceyi kabul edip onu hisseden tüccar şunu yapabilir. Elindeki paranın bir miktarıyla gidip bakır alır. Birkaç ay içinde o bakır 5 fiyat, 10 fiyat üstü olduğunda onu satar. Elindeki 1 milyon dolar 5 milyon dolar olur. Bir yıl içinde ödeyeceği 2 milyon dolar karşılığı elinde olur. 8 milyon da artıya geçer.
Dolayısıyla hem daha zengin olmuştur, zenginlik bilincini genişletmiştir ve bunu da o insanlarla paylaşıp onların da daha zengin olmasına sebep olmuştur. Buradaki ana konu ve fikir şudur. Yani en kısa çözüm şudur. Olan neyse bir insan olabilir, bir ağaç olabilir, herhangi bir cisim olabilir, ev olabilir, kuş olabilir, tavuk olabilir. Bunun ne olduğu hiç önemli değildir. İsmi cismi önemli değildir. Bunlar hayatın içinde sizi, yani sizin düşüncelerinizi, olmak istediğiniz arzularınızı yerine getirebilmek için size bunun yol ve yöntemlerini yaşam içinde sunan ulaklardır. Ve siz her an farkında olarak, her an kabulde olarak hayatı yaşadığınızda bunları fark etmeye ve görmeye başlarsınız. Gördükçe de gelen düşünceyi sorgulamadan, yargılamadan kabul edersiniz ve arkasından kabul ettiğiniz düşünceyi tamamlayan düşünceler gelmeye başlar. Dediğim gibi marangoz masa yapar, müzik aleti yapan birisi keman yapar, onu çok yüksek fiyatta satar. Herhangi bir tüccar demir yerine bunun bakırdan geleceğini görür, onu yapar ve bu zenginlik bilincini hayatın içinde de uygulayabilir hale gelir. Yapmamız gereken en basit formül budur. Gelen düşünceyi, saf düşünceyi kabul etmek ve onu alıp hissetmek ve onu yaratıp yaşadığımızı bilmek. Bunu da farkındalıkla görmektir. Sorusu için arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Varlığınız varlığımdır.